Hepinize günaydın ya da iyi akşamlar nerede izliyorsanız. 5 tane filodendronun benden yardım istiyor. Saksıların içerisinin çok dolu olduğunu biliyorum. Bugün onlarla ilgileneceğim. Ya kök budaması yapacağım, aynı boyutta bırakacağım saksıyı. Ya büyüteceğim, bakalım artık neler yapacağım. Hava da çok güzel bugün ama öncelikle içeride bu çocukların bakımını halletmem gerekiyor. Aslında bahçeyi de kurabilirim ama çok rüzgar var ya bugün. O yüzden içeride olsam daha iyi olacak. Ama her şeyden önce ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bir yerlerde bulunan arkadaşım da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkilere bakım yapıyoruz. Hadi beraber saksı değiştirelim. Bu arada sizin de böyle ertelediğiniz işleriniz varsa onları da alın yanınıza. Benimle beraber siz de yapın. Evet, önüm arkam sağım solum şu an filodendron dolu. Bakalım neler çıkacak köklerden. Ben de çok merak ediyorum. Çok uzun zamandır topraklarına bakmadım çünkü. Ya bir seneyi geçmiştir. Şimdi bu 5 çocuğu da çok güzel aydınlık yerde bakım sağlıyorum. O yüzden çok hızlı büyüyorlar. Besinlerini, bakımlarını da tabii ki doğru şekilde yapıyorum. Sizlere de tanıtacağım tabii ki çocuklarımı. Önce şuradan başlayalım. Philodendron Paraiso Verde. Güzel çocuğumuz. Bunlarda mossball kullanmıyorum çünkü çok fazla yer kaplıyor mossball ve ihtiyaç duyduklarını da düşünmüyorum. Çünkü zaten gördüğünüz gibi yani fazlasıyla büyüyor. Daha fazla büyütmesinin bana çok fazla bir avantajı yok. Bunların tek kötü yanı şu arkadaşlar, ciddi anlamda o kadar öne doğru gidiyorlar ki çok fazla devirdim bunları. O yüzden ben de terakota saksılar, işte seramik saksılara falan koydum. Of, var ya nasıl dolmuş yani, o kadar belli ki şu an sıkmaya çalışıyorum ve yok yani hiç sıkamıyorum, ne çıkacak çok merak ediyorum. Şaka gibi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yapışmış resmen kökler şeye, saksıya. Şaka. Çocuk, ben sana neler yaptım ve buna rağmen büyüyorsun. Helal olsun. Toprakları çok hızlı kuruyordu. Zaten tahmin etmiştim böyle bir şey çıkacağını. Bu kadarını tahmin etmedim ama şimdi su verdiğinizde bir bitkinin alt deliklerinden, drenaj deliklerinden çok hızlı bir şekilde su akıyorsa bunun sebebi bu şekilde kökler çok fazla yer kaplamıştır ve toprak yapısı çok azalmıştır. Bundan kaynaklı. Ama köklerin sağlıklı hali, ay canım ben sana neler yaptım. Saksının şeklini almış, bakar mısınız? Şimdi ben bu çocuğa ne yapsam? Şeffaf saksıya almak istiyorum bir de hepsini. Hoppa, çok fazla kök büyütmek de istemiyorum ya. Ne yazık ki bunu şeffaf saksıya alamayacağım. Çünkü şeffaf saksılarım da, aslında bunu alabilirim ya. Ay çok kafam karıştı, dur. Önce şu destek çubuğunu bir çıkarayım. Uygulamalı videoları daha çok seven arkadaşlar var biliyorum. Bilgi içeriğinden ziyade oturup izlemeyi. Onlar şu an eminim ki buradalar. Selam hepinize. Şöyle bir deneyeyim. Evet. Hayır. Bu olmaz. Süper keskin bir bıçağım var.
Ve onunla şimdi zaten yaz dönemi geliyor. Ve bitkiler daha da coşacaklar. O yüzden bu yaptığım işlem sorun yaratmayacak çocuklara. Böylece saksı da büyütmemiş olacağım. Bir yaprağı da kestim. Bu işlemi rahatça yapabilirsiniz. Önceden izleyen olduysa eğer barış çiçeğine de yapmıştım. Spatifoliuma gayet güzel bir şekilde büyüyor kendisi yani. Evinizde yer yoksa vesaire bu işlem candır. Evet. Gayet bence güzel oldu. Şimdi artık buraya dikimini yapabilirim. Philodendronlar gerçekten hani herhalde iç mekan tropikal bitkilerinin en dayanıklı, en az sizi üzecek olan bitki gruplarından. Çünkü hani toprağı tamamen kuruduğunda sulayacaksın. Böyle bir unuttun bir süre, bunu çok güzel bir şekilde tolere edebiliyor. Çok fazla sinir, stres yapmıyor, seni üzmüyor. Bilmiyorum şu ana kadar hiç philodendron sorunu yaşadım mı acaba diye düşünüyorum. Sadece kök çürümesi yaptıklarım var tabii ki. Atasporumuz kök çürümesi. Onun dışında böyle çok fazla bir philodendronda sorun yaşadığım falan hatırlamıyorum ben. Işığını güzel versen, kökler tamamen, toprak tamamen kuruduğunda sulamasını yap. Otur karşısına geç izle yani. Evet. Bunların hepsinin sonrasında tabii ki çok güzel bir şekilde sulayacağım. Şunu da gene yerleştirelim. Evet. Şöyle iyice sıkılaştıralım. Nerede yeşil bantlarımız? Oh be, ben rahatladım gerçekten, saç kestirmek gibi yani. Arkadaşlar nasıl ki bitkilerin üst kısmını buduyorsak kökleri de bu şekilde çok rahat budayabiliriz. İçiniz rahat olsun gerçekten bu konuda. Panik yapmayın, stres yapmayın. Kökler çürümediği sürece, kök çürümesi olmadığı sürece bitkide her türlü tolere eder, her türlü hayata geri döner. Sen bakımını doğru yap, ışığını doğru ver. Işık. Yani ötesi yok. Işık candır. Yes. Biri bitti. Hadi bakalım kızım. Büyümeye devam. Ay,
Çok güzel oldu. En sevdiğim filodendronlarımdan bir tanesi. Bunu da çok merak ediyorum içerisine. Philodendron rugosum aberrant. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Açılmayan yaprakları oluyor bu ara. Ben de böyle peçete sarmıştım. Islak bir şey aradım. Çok merak ediyorum. Yumuşatmış. Ama suyu alamadığı için açamadığını düşünüyorum bu yaprakları. O yüzden bir bakalım. Alttan da kökleri çıkmış. Bunda da aynı durum var. Çocuklar iyi bana bağırmıyorlar. İlk ağzınız diliniz yok yani. Bana bağıracak. Bunun saksını büyüteceğim. Niye diyecek olursanız yaprakları aşırı ağır. Küçük bir saksı bu çocuğu taşıyamıyor yani. O yüzden saksını büyütmek istiyorum. Şöyle destek çubuklarımızı çıkaralım gene. Arkadaşlar bu destek çubukları çok kötü. Yurt dışı turuncu mağaza var ya, oradan aldım. Hem renk veriyor hem kırılıyor toprağın içerisinde. Yani dikkat edin onlardan alacağınız zaman. Bak, kırılmış ve içinde kalmıştı. Ben kullanıyorum, başka çubuğum yok çünkü. Şimdi bu kökleri nasıl açacağım ben? Şöyle birazcık mıncıklayalım. Kökler yassılaşmış artık. Yuvarlak olmaları gerekiyor ya. Şimdi yeni toprağın içerisine doğru ilerlemesi için birazcık açmam gerekiyor uçlarını. Çok küçük köklü bitkileriniz varsa illa açmak zorunda değilsiniz bu arada. O olduğu gibi yeni saksıya alabilirsiniz de. Ama bunun kökleri gerçekten çok büyük. O yüzden şöyle en azından birkaç tanesini açmak istiyorum. Toprak o kadar sıkışmış ki hani bunun içinden bir kökün çıkıp yeni toprağa geçmesi çok zor. O yüzden bu yanları olabildiğince böyle rahatlatıyorum ki. Bu arada kökler kopabilir, hiç sorun değil. Demin yarısını kestik yani. Bu yaptığınız işlem, bazen şey yapıyorlar, böyle bir çatalı yamultup burayı çekiyorlar. O da olur. Böyle bir şey, tırmık gibi düşünün, tarıyorlar. Onu da yapabilirsiniz. Ben böyle birazcık sıkmayı tercih ediyorum. İçerideki toprağı da rahatlatmış oluyorum. Çünkü şu an hissediyorum yani o toprağın da böyle bir gevşediğini. Benim filodendronlarla ilk tanışmam sanırım Bilek Kardinal'le oldu. Bir tane doktor ofisine gidiyorum işte. Bir tane doktorum var. Onun ofisinde kocaman Bilek Kardinaller var. Ne olduğunu bilmiyorum tabii o zamanlar. Baktığım, araştırdığım, program kullandım. Filodendron olduğunu öğrendim. Ağam dedim, ne güzel şeylermiş bunlar. Bir sürü çeşit çeşit yaprakları değişik değişik filan. Ondan sonra da işte böyle koleksiyonuna başladım. Bak, buradan çıkan hava köklerin ucunda toprağa sokuyorum. Monstera gibi bu arkadaşlar da. Evet, şimdi bu çok büyük bence. Gel bakayım. Yani evet, bunu alacağım.
daha dik durmasını istiyorum bu çocuğun. Tabii büyük porselen saksı da almam gerekiyor. Kırılmadan yat şimdi, tamam mı? Ben toprak doldurana kadar. Niye salata kasesinde toprak karıştırmış olmayayım? Gel bakalım. Saksınızdan, eski saksınızdan çıkardığınız da bitkinizin toprağın en üst seviyesi neredeyse yeni saksıda da aynı yerde olsun arkadaşlar. Böylece kök boğazı da çok fazla böyle içeride gömülmemiş olur. Bitkiniz de daha sağlıklı büyüyecektir. Yani çok bu kök boğazını içeriye gömmemeye çalışın. Toprağım bitti. Küçük saksılı bitkiler için toprak hazırlamıştım. Tabii ki bunlara yetmiyor. Toprak hazırlamam gerekiyor. Madem toprak hazırlayacağım, size niye çekim yapmayayım, değil mi? Şöyle ayarlayalım. Evet, şimdi sıkıştırılmış torf kullanıyorum arkadaşlar ben. Bu bana çok fazla geldi. O yüzden bunu da kesiyorum. Kim demiş ya bitki bakımı pis iş diye? Yalan. Su ekledim. Ve çocuk şişiyor. Evet, şimdi malzemeleri getirelim. Evet, şimdi ölçü kullanmıyorum ben. Katı solucan gübremi ekledim. Ondan sonracığıma bakayım bu kaçlıkmış? 3,8 milimetrelik pomzam. Pomza yerine yanlışlıkla kil bilyesi ekledim. Ama olsun. Drenajı arttıracak her türlü şeyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle kil bilyesi aldığımı da hatırlamıyorum ama olsun. Ve perlit ama nefes tutarak, maske takarak, ağız kapatarak. Şöyle sıktım. Bak güzelliğe bak, dağılmaya bak. Böyle olması gerekiyor arkadaşlar toprağın. Taze taze toprak hazırladık sana.
Bu toprak karışımının içine ne istiyorsanız, ne istiyorsanız yani koyun. Ama elinizin ayarı olsun. Bazı maddelerle ilgili tabii şimdi ne istiyorsanız koyun dedim de. Kalkıp da vermikilit koymayın yani. Çünkü vermikilit aşırı derecede su tutan bir malzeme. Bu yüzden çok fazla hani kök çürümesi yaşayan oldu biliyorum. O yüzden dikkatli olmakta fayda var bazı malzemelerde. Ben hiç vermikilit koymuyorum mesela. Zaten sulamasını yapıyorum çocukların. Yani kök çürümesi çok fazla yaşıyoruz bu sorunu. Ben de yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuz. O zaman niye vermikilit koyalım? Değil mi? Yani baktığınızda evet şeyi biliyorum. Sukulentlere falan köklendirme aşamasında destek olsun diye köklendirme toprağına falan vermikilit koyan çok oluyor. Ama iç mekanda baktığınız hiçbir bitkiye ben vermikilit tavsiye etmiyorum. Minik kuşlarım ipimlerde. Kilvilyesi koyabilir miyim diyenler oluyordu. Şimdi ben kullandım mesela. Ama kilvilyesi daimi kullanılabilen bir malzeme. Yani yıkayıp yeniden kullanabileceğiniz bir malzemeyi böyle toprak karışımına koyduğunuzda bence o malzemeye yazık oluyor. Tabii toprağa atarken söküp yeniden o killeri toplamıyorsanız. Öyle bir delilik yapıyorsanız da saygı duyuyorum. Yapan var çünkü bildiğim. Evet. Hop. Bıçacağımız da tamam. Çok güzel. Sen de geç bakalım. Kaldı 3 tane. Philodendron Mexicanum. Bunu da çok seviyorum. Böyle yaprak arkası hafif bordo, kırmızı formunda. Sadece şu yaprakta aldığım arkadaşlar. Ve altındaki bu kesilen yerden, çeliğin olduğu yerden bu çocuğu verdi ona, büyüdü. Sadece şuydu aldığım. Çelik halinde, yani toprakta. Hop. Sen de gel bakalım. Bunu saksını da büyütmeyi istemiyorum. Aberrant devrilme. Çünkü bu da çok fazla ağırlık yapan bir çocuk değil. Bunda hiç sorun yok. Bakayım. O kadar rahat ki şu an mıncıklaması. Ama gene çıkmıyor. Hadi. Altta. Yok, çok da kökü yok. Ama evladım hadi. Sorun yok dedim. Yuh arkadaş. Ama hadi. Okey, şöyle yapacağız. Canlar. Çıkmıyorsa. Saksıyla toprak arasına ya bıçak ya çubuk. O ne güzel ya, size her türlü şeyi gösteriyorum. Süper oldu. Evet, yapışan yeri kestim. Hissettim. Telefonun alanı dolduğu için bir kısım bilgim ne yazık ki çekilmemiş. Neyse ki bu çocuğu çıkarmıştım.
saksı aramaya giderken fark ettim durumu. Arada atlamış olanları size yeniden anlatacağım. Bu çocuğu çıkardım bu arada. Kimdi bu? Philodendron Jose Bono Verde Variegata. Yani gerçekten çok güzel bir çocuk. Bunun saksını çıkardım ve şu şekilde kökler gene sarmış. Şimdi bunun da saksı büyütme işlemini yapacağım. Çünkü bunun da yaprakları ciddi anlamda çok büyük ve ağır olduğu için öne doğru gidiyor. Arkadaşlar şuna dikkat. Işık, güzel ışık aldığını bakın. Nasıl güzel bir şekilde bitki bize anlatıyor. İki yaprak arası çok yakın ve daha sonradan aynı yerden 3 tane yaprak çıkarmış. Hatta yok, bu en son çıkan. Bir tane yaprağın içinden 3 yaprak. Böyle değişik bir şey olmuş çünkü çok güzel ışık alıyor. Biliyorum bazılarının evi ışık almıyor. Lütfen bitki büyüme ışıklarıyla bitkilerinize destekte bulunun. Fotosentez, yani nasıl söyleyeyim, bizim ana öğün yemeğimiz ne kadar önemliyse bu arkadaşlar için de ışık o kadar önemli. Şimdi bunun dediğim gibi saksını büyüteceğim ama şeffaf saksı bulamadım ne yazık ki. O yüzden plastik saksıya göre büyütme yapmam gerekiyor şimdi. Bu olmaz. Şuna bakalım. Evet. Bakın şimdi. Bir boy büyük saksı. Parmağım giriyor iki saksı arasına. Mükemmel. Sen de çekil. Şimdi gel bakalım çocuğum. Şöyle tabanına toprak karışımımızdan ekliyorum. Bitkiyi üstüne yerleştiriyorum ve hizasına bakıyorum. Sulama payı da bırakmam gerekiyor toprakla. Bitkinin hizasında, evet, kaldı. Şimdi araları dolduracağım. Şimdi bitki bu tarafa doğru yattığı için saksıyı ortalamadım. Saksının bu tarafına doğru yaklaştırdım şeyi. Ana kök haznesini diyeyim. Hani ana çıkardığım ilk toprağı ve ön kısmı dolduruyorum. Böylece ön tarafa doğru düşmeyeceğini umut ediyorum artık. Ama gene zaten kalın böyle ağır bir saksı bulmam gerekiyor. Evet, biraz yüksek olduk. Neyse, bunları ben bu arada alttan sulama yapıyorum. Ama tabii toprakları çok hızlı kuruduğu için alttan sulama yapıyordum. Bu saksını büyüttüklerimde büyük ihtimalle bayağı bir süre üstten sulama yaparım. Bana da güzel bir saksı bulacağız umarım. Devrilme. Şöyle duracağım mı şimdilik? Aa, süper oldu. Tamam. Böyle bitkilerle de konuşuyoruz tabii ki. Şimdi kayıt almayan yerleri size göstereyim. Şu arkadaşın o kesim sonrasında çıkardım saksısını. Ama büyütmeme kararı almıştım zaten. Şu arkadaşı göstereceğim size sadece. Hoppa. Burn marks olması gerekiyor. Gene bakarım. Şu unutmadan etiketlerini de geri koyayım da. Gidiyor çünkü. Aklımda kalmıyor. Şimdi şu arkadaşın size, ya şeffaf saksının güzelliği işte. Köklerini bir göstereceğim. Daha tamamen sarmadığı için bu çocuğa hiç dokunmayacağım. Ama hani şeffaf saksı candır. Şu delikleri
açabilirsiniz saksılarınızı. Hele ki böyle eliniz sulamaya çok yatkınsa toprak buralardan da hava alsın. Böylece daha çabuk kuruyacaktır ve kök çürümesi riskini bunlar da azaltacaktır arkadaşlar. Bu çocuk da sulanmaya ihtiyacı var. Bir sulayayım bu arkadaşı da. Ay ne güzel oldu bugün. Ben de işlerimi bitirdim. Gerçi şimdi temizlik yapmak zorundayım ama olsun. Çok güzel bir şekilde sizlere toprak saksı değişimi nasıl yapılır? Yani seçenekleriniz neler? İşte keserek saksıyı büyütmeden yapabilirsiniz. Kontrolünü yapıp sadece olduğu gibi bırakabilirsiniz ya da işte benim yaptığım gibi saksı büyütme işlemi de yapabilirsiniz ya da komple toprağı da değiştirebilirsiniz bazı durumlarda. Atıyorum toprağınız 3-5 senedir bitki kullanıyordur ve artık yeterli besin kalmamıştır, bitkinin kökleri içeride çok sıkışmıştır falan, böyle bir durum varsa komple kökleri temizleyip bir gün o işlemi de yapalım. Hangisinde olur, ne zaman olur bilmiyorum ama yapacağım zaman zaten kesinlikle kayıt altına alırım yani. Öyle bugün bitti. Ben şimdi temizliğe geçeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de değişim yaptıysanız yorumlarda buluşalım diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşünceye kadar. Bay bay.